Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Türk mitolojisini inceliyoruz. Türklerin geçmiş zamanda inanmış olduğu mitolojik bütüne verilen isim Türk mitolojisidir. Geçmişten gelen efsaneler, Türk halkların eski ortak inancı olan tengricilikten, ögeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla ilişkilidir. Bunların bazıları Türkler İslamiyet'i kabul etmesinin ardından değişmiştir. Türk mitolojisi içerisinde birden çok tanrı ve tanrıça bulunur. Bu tanrı ya da tanrıçalarından birbirinden farklı görevleri vardır. Türk mitolojisinde önemli olan tanrıçaları ve tanrıları şimdi birlikte tanıyalım. Tengri. Tengri tanrı demektir. Eski Türklerin ve Moğolların inancı tengricilikte, gök tanrı, kök tengri ya da gökün yüce ruhudur. Aynı zamanda Orhun yazıtlarında ilk çevirisi yapılan sözcüktür. Gök tanrı, her şeyin yaratıcısıdır. Tengri, göksel küreyi kontrol eden Türk panteonunun ana tanrısıdır. Yer Tengri Gök Tengri'nin torunu, Kayra Han'ın oğlu, Ülge'nin kardeşi ve Erlik'in amcasıdır. Gök Tengri ise Kayra Han'ın babası, Yer Tengri'nin dedesi, Ülge'nin dedesi ve Erlik'in büyük dedesidir. Karahan. Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Karahan'dır. Karahan 17. katta oturur. Bütün tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. İliade'ye göre Karahan dünyanın yaratılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır. Karahan yeryüzünü yarattıktan sonra 9 dallı bir çam diker ve 16. kata oğlu Ülgen'i oturtur. Karahan, 9 kişinin bu dallardan türemesini, 9 ulusun da buradan meydana gelmesini ister. Karahan, insanoğlunun atasıdır. Şamanlara göre Karahan'ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında 3 oğlu vardır. Erlik Han. Mitolojinin temel ilkelerinden biri karşıtlıktır. Özellikle İran kültürüne ait Mazdaizm veya Maniheizm gibi inançlarla birlikte başlayan dualist ilke mitolojinin temeline zıtlıkların birliği ve aynı zamanda mücadelesini koyar. Bu anlayışa göre kainattaki her şey zıttıyla vardır. İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve daha birçok zıt kavram birlikte bir uyum içinde varlığı meydana getirir ve kainatın işleyişinden sorumludur. Erlik, Altay Türklerinin mitik tasavvurlarında kötü ruhların başındadır, başkanıdır. Erlik, güçlü, kuvvetli anlamlarına gelir. Bazı Türkologlara göre bu kelime, erklik, kelimesinin bozulmuş halidir. O araştırmacılara göre eski Uygur Buda metinlerinde yer altındaki karanlık dünyanın hakimi olan ve ölüm ruhu motifini karşılayan yamaya erklik yama denir. Kudretli anlamına da gelen bu kelime şamanist tasavvurlarda, erlik şeklinde, kötü ruhların başındaki antagoniste isim olmuştur. Şaman dualarında Erlilke, Kayrakan olarak da seslenilir. Erlik insan için acı, eziyet ve ölümle eşdeğerdir. Erlik'in yeraltı diyarı ile ilgili farklı tasvirler de mevcuttur. Erlik yeraltı diyarında kara çamurdan bir sarayda veya duvarla çevrili kara demirden bir sarayda yaşar. Erlik'in sarayı insanların gözyaşlarından oluşan 9 nehrin birleşerek, Toybodım, Doymadım, nehrine dönüştüğü yerde veya Abra ve Yutba denilen korkunç su canavarlarıyla dolu olan, Bayteniz, Baydeniz, in yanında bulunmaktadır. Ülgen. Ülgen göğün 16. katında Altın Dağ'da ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir. Tanrı Ülgen biri ak biri kara taşta gelerek ateşin nasıl yakılacağını insanlara öğretmiştir. İliade'ye göre gök gürültüsü ve şimşek tüm mitolojilerde gök tanrının silahıdır. Ve yıldırımıyla vurduğu yer kutsallık kazanır. Ülgen iyilik yapmayı sever. Ülgen'in kendisi, kızları ve oğulları insan şeklindedir.
Dünyayı taşımaları veya destek olmaları için 3 tane balık yaratmıştır. Elindeki topuzu, yaşam ağacının köklerine benzer ve öylesine dallı budaklıdır. Bildiğimiz güneş, ay ve yıldızlardan tüm gök nesnelerinden çok uzakta yaşar. Biri sağında ve diğeri solunda 2 ak güneş bulunur. Bu gök nesnelerinin her biri kendisine ulaşmak isteyen şaman için bir engeldir. En güçlü şaman bile en fazla kutup yıldızına kadar ulaşabilir. Mergen. Türk ve Altay mitolojisinde akıl tanrısı olan Mergen Han, diğer ismiyle Pergen Han olarak da bilinir. Pergen Han aklı ve zekayı temsil eder. Göğün 7. katında oturur ve bilgelik sahibidir. Ku ve yayı bulunan Mergen Han bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaması ile bilinir. İnsanlara bilgelik vermesi ile bilinir ve bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Kayra Han'ın oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir unvan olarak kullanılır, Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen gibi. Hızagan. Hızagan Han, Türk ve Altay mitolojisinde savaş tanrısıdır. Kayra Han'ın oğludur. Çok kuvvetlidir. Asası gökkuşağıdır. Kızıl renk ile simgelenir. Savaşçıları korur ve kuvveti simgeler. Savaşçıların yenilmez olmalarını sağlar. Ülgenin oğludur. Göğün 9. katında oturur. Çok kuvvetli tanrı anlamına da gelir. Rouk'a göre 9. kat Mars'ın konumlandırıldığı gök katıdır. Hızagan tanrı, Banzarov'a göre savaş tanrısıdır. Onlarca tehlikeli geçitlerde orduyu yönetmek ve düşmanı yenmekte, bu koruyucu ruhun yardımı olur. Altay kamı göğe çıkarken Kızagan Tanrı'yı, kırmızı yularlı, kızıl erkek deve sırtında, gökkuşağı asalı baba diye çağırır. Buna bakarak, onun kırmızı renk ile simgelendiği sanılmaktadır. Umay. Hem bereket tanrıçasıdır, hem de bekaret tanrıçasıdır. Bu sebep ile kadınlar, anneler ve çocuklar ile ilişkilidir. Türk mitolojisinde ve Tengrizm'de doğurganlık tanrıçası olarak da bilinir. Umay, diğer çeşitli dinlerde yer verilen toprak ana tanrıçalarına benzer. Umay, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan bir tanrıçadır. Arkeologların Altaylar'da buldukları seramik ürünler üzerindeki resimlerde Umay ana 3 boynuzlu olarak betimlenir. Orta Asya'da bazı arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına göre, Umayana motifi, beyaz saçlı ve beyaz giyimli olarak insan biçimci bir görünüm sergilemektedir. Kuş kılığında kanatlı bir kadın görüntüsü de vermektedir. Altay Türkleri onu göklerden inen gümüş saçlı, güzel yüzlü bir kadın olarak düşünmüşlerdir. Kubai. Kubai, doğum ve çocuk tanrısıdır. Doğum yapan kadınları koruması ile bilinen Kubai aynı zamanda çocuklara ruh verir. Ürüngayik Toyon. Yakut Türklerine göre ilk insanı o yaratmıştır. Eski Türkçede ürünga beyaz, ayıgı yaratan, toyona tanrı, efendi demektir. Yakut Türklerinde beyaz yaratıcı, diğer yaratıcı ruhların en büyüğüdür. Kainatı o yaratmıştır. Dünyayı idare eden de odur. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları o verir. Yerin ve toprağın verimli olmasını o sağlar. Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur. İlyade aynı Tanrı'ya Ata Bey de dendiğini söyler. İnsana kut veren odur. Büyük efsane kahramanlarını yeniden hayata döndürerek ölümden kurtarır. Bu yaratıcıya canlı beyaz at kurban edilir. Ürüngayik Toyon, çok saygı gösterilen, kutlu, nur yüzlü ve ulu bir varlıktır. Denizhan. Oğuz'un oğullarından biridir ve Ongunu Çakır, çağrı kuşudur. Çakır, mavi gözlü, mavi deniz ve beyaz omavi deniz türünden bir kuştur.
Uygur sanatında Basaman isimli alt tanrı, kuzey yönü, Merkür, su yıldızı, su unsuru ile alakalı görülür ve bu alpa tanrının tüy yırtıcı hayvan kuyruklarından oluşmuş olarak resmedilirdi. Elinde tuttuğu kargı ise 3 dilimlidir. Koyaş. Koyaş ya da diğer ismiyle Kuyaş güneş tanrısıdır. Koyaş, gök tengrinin ve yer tanrıçasının oğludur. Akana. Türk, Tatar, Altay, Yakut, Çuvaş mitolojilerinde deniz tanrıçası olarak bilinir. Farklı Türk dillerinde Aana, Ürüngene, Şura, Sura, Sor Ene olarak da anılır. Moğollar ise Sagan Ece olarak bilirler. Henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve yalnızca uçsuz bucaksız bir su varken, sonsuz sulardan çıkarak, Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamı vererek sulara tekrar dalmıştır. Işıktan bir bedeni başında gücü simgeleyen ve taca benzeyen zarif boynuzları, alt kısmında ise deniz kızı gibi çok uzun bir balık kuyruğu vardır. Kuyruğu hafif maviye çalan bir renge sahiptir. Etrafında deniz yıldızları dolaşır. Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlatır. Ayata. Aydede veya Ayata tengricilik inancında, ay tanrısı olarak görülebilecek bir kutsal varlıktır. Ve gün ana ile birlikte gökyüzünün 6. katında yaşıyor. Bu inanca göre Aydede insanların ilk büyük babası ve gün ana ilk büyük annesi olarak kabul edilir. Gün ana. Gün ana Türk ve Altay mitolojisinde güneş tanrıçası olarak anılır. Gün ana veya güneş ana olarak da bilinmektedir. Bazen yaşık ana da dendiğini görebilirsiniz. Altay Türkleri tengricilik inancına göre güneş ile birlikte göğün en yüksek katında oturan ve güneş tanrıçası olarak görülebilecek kutsal bir varlık olarak kabul etmektedir. Bu inanışa göre gün ana insanların ilk büyük annesi ve Aydede ilk büyük babasıdır. Yel ana. Yel ana, rüzgar tanrıçası olarak bilinir. Macar mitolojisinde rüzgar kraliçesi olarak da anılmaktadır. Yel yesi. Rüzgarın koruyucu ruhudur ve her rüzgar için farklı bir ye vardır. Türklerde rüzgar hızı ve doğaüstü güçleri anımsattığı için daima ilgi çekici bir konu olmuştur. Rüzgar yesinin ismi Azeri halk inancında Haydar olarak da anılmaktadır. Bürküt Ata. Bürküt Ata, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde kartal tanrısı olarak bilinmektedir. Bürküt Ata, yeniden doğuşu, sonsuz yaşamı, ölümsüzlüğü, güneşin doğuşunu sembolize etmektedir. Ateşi, sıcaklığı ve hasat mevsimini çağrıştırması ile bilinir. Bükü Ata, Kartal Ata ve Sakalar'da Hotoyeti olarak da farklı isimlerle bilinmektedir. Odata. Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde ateş tanrısı olarak bilinen Odata, Vot, Ede ya da Tepata olarak da bilinir. Moğollar Gal-Eçege ismini de kullanırlar. Türkler Odhan'da ismini ile anarlar. Odata tanrısı genel olarak evlerdeki ve çadırlardaki ocakları ve ateşini korumak ile görevlidir. Türk mitolojisinde ateş temizleyici bir unsurdur. Odata, Odiyesi ve Odan'a tek bir varlığa verilen isim gibi gözükse de farklı varlıklardır. Aralarındaki en önemli fark ise, Odiyesi'nin sadece belli bir ocağa veya ateşe bağlı, Odan'a ve Odata ise tüm ocak ve ateşlerin sahibidir. Odan'a ve Odata istediği ateş ya da ocağın yanına gidebilir. Odan'a. Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saçlı bir kadın olarak görürler. Buryatlar ise, kırmızılar giymiş yaşlı bir kadın olarak veya ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil veya kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın olarak da düşünmüşlerdir. Bir başka şaman duasında da şöyle tasvir edilir. Sen karanlık gecelerde, genç kızlar gibi saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun. Kırmızı ipekli kumaşlar sallayarak, genç al kısrak üzerinde geziniyorsun.
Ocak ruhu dişildir. Evin tam ortası, evin kalbi, dir ve ocak yeri buradadır. Orta Asya'da Hunlara ait, üç ayaklı ve kutlu kabul edilen kazanlar bulunmuştur. Yakutlara göre ilk ocağı Ülge'nin üç kızı yakmıştır. Yakutlarda ateş tanrıları yedi kardeştir. Boz Tengri. Kök Tengri'nin oğlu olan Boz Tengri, toprak ve bozkırların tanrısı olarak kabul edilir. Ayızıt. Ayzıt güzelliğin sembolüdür. Bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerindeki İştar ve Afrodite, Venüs benzer. Süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır ve çocuğa ruh verir. İnsan yavrularını, kadınları, hayvanları ve hayvan yavrularını korur. Simgesi, kuğu kuşlarıdır. Ayısıtı simgeleyen kuğular kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğu aslında kutsal bir kızdır. Bu kız kuğunun beyaz tülünü üzerine giyince kuğu, çıkarınca kız olur. Ayızıt gökten gümüş tüylü bir kısrak suretinde iner. Yele ve kuyruklarını kanat gibi kullanır. Ayızıt şaman dualarında şöyle tarif edilir. Başında ak gökten ak bir kalpak, çıplak omuzlarında ak gökten bir atkı, baldırına kadar siyah bir çizme. Bu şekilde bir kayaya yaslanarak uyumuştur veya ormanda dolaşmaktadır. Su iyelerinin hepsi sularda yaşar. İnsanlara zarar vermezler ve cisimsiz varlıklardır. Bu cisimsiz varlıklar beyaz giysiler giyer. Suları koruma görevleri bulunur, kuş ve yılan kılığına girebilme özellikleri vardır. Bazıları deniz kızı gibi olabilirken, bazıları da boynuzlu olabilirler. Su iyelerinde tüy yoktur, saçları sakalları, kaşları ve kirpikleri yoktur. Onların yaşadıkları sarayın girişi, nehirlerin derinliklerinde bir taşın altındadır. Su sahiplerine Kazaklar, su perisi, Türkmenler, su adamı, Özbekler, su alvastisi derler. Su iyeleri yani tanrıları ya da tanrıçalarının huylarını anlamak oldukça zormuş. Beklenmeyen bir anda suyu dalgalandırıp barajları yıkar, hayvanların, insanların boğulup ölmesine neden olabilirmiş, ancak kimse nedenini anlayamazmış. Vaik. Vaik, nehirlerin tanrısı olarak bilinir. Altay mitolojisinde dayık olarak anılan Türk panteonunda bir tanrıdır. 17 nehrin kavşağında yaşadığına dair bir rivayet vardır. Alas. Türk mitolojisinde ateş tanrısı olarak bilinir. Alas Han olarak da bilinen Alaz evlerdeki ateşi ve evcil hayvanların koruyucusudur. Türk mitolojisinde ocak ve ocaktaki ateş kutsal sayılır. Ocağa ve içindeki ateşe saygılı davranılmalıdır. Aksi halde Alaz kızdığı için yangın çıkarır. Bayanay. Geçim tanrıçasıdır, avcıları, balıkçıları bunun yanı sıra ormanı korur. Bayanay'ın adına payna töreni düzenlenmektedir. Avcılar ateş yakarak dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesi için dua ederler. Bir inanışa göre Bayanay Hanım aslında 7 kişidir, en bilinenleri şu şekilde sıralanmıştır. Bay Bayanay, avcı tanrıçası. Ta Bayanay, ormancı tanrıçası. Bu Bayanay, balıkçı tanrıçası. Kailin. Türk mitolojisinde kral ve kraliçelerin tanrısıdır. Etügen. Roğuk'a göre, Etügen, İtügen yeryüzü tanrıçasına verilen bir isimdir. Toprak ve yeri temsil eden Etügen, Seydov'a göre de Ötügen, devleti ve hakimiyeti koruyan bir ilahidir. Cengiz Han Ötügen'e, Ötügen anamız der. Ayrıca bazı araştırmacılar, bir şaman ismi olan Utagan kelimesinden türediğini ve bu kelimenin Türkçe döl yatağı anlamına geldiğini söyler. İtügen, hayvanları ve toprak ile ilgili tüm ürünleri koruyan bir tanrıçadır. Aslında yer tanrıçası ile doğum ve üretim arasındaki bağ neredeyse evrenseldir. Yayık Han.
Şaman dualarında yayık şöyle tasvir edilir. Ülgen Bey'in habercisi, kızıl bulut kenarlı, gökkuşağı dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan ak yayık, üç boğumlu ak yayık, altın kenarlı ak yayık, Tuva şamanları, Ak Eren ismini kullanır. Yayık büyük tufandan sonra gökyüzüne çıkıp ak yayık adını alır. Güney Altaylılar ona yaratıcı ve Gökoğlu adını vermişlerdir. Tölösler koruyucu adını verir. Ülgenin oğlu veya kızı olarak da düşünülür. Yayık sözcüğünün kökü parçalayarak kurban vermek anlamına gelen yay ile ilişkilendirilir. Mitolojik bir varlık olarak kocaman bir ejderha görünümündedir. Suyla. Güneş ve ayın kırıntılarından yaratılmıştır. Altay Türklerine göre suyla, at gözlü, kartal gagalı, eşek kulaklı ve yılan saçlıdır. Ağaç kakan suylanın sembolüdür. Ülgene yayıkla birlikte kurbanın ruhunu ulaştırır. İnsanların hayatını kontrol eder ve bir değişiklik olduğu zaman ülgene bildirir. Bundan dolayı iki dilli de denir. Utkuçi. Kurbanı ülgene ileten bir ruhtur. Güler yüzle karşılayan anlamına gelir. Gökyüzünde yaşar, ülgene en yakın ruhtur. Şaman altın kazıktayken Utkuçi'den kazları alır ve yeryüzüne döner. Oğuzkan. Bazin, eski Türklerde biri Atakurt, diğeri de Ataboğa üzerine kurulu, ikili kökeni yansıtan farklı iki gelenek olduğunu söylemiştir. Oğuz'a adını veren ata da bir boğadır. Oğuz, bütün yaşamı boyunca kurdun korumasına ve rehberliğine başvurmuştur. Oğuzkan destanında ay, Oğuz'u doğuran tanrı olarak sunulur. Bu da Oğuz'un tanrı oğlu olduğu fikrine götürür. En eski çağlardan beri tanrısal kahramanların işaretleri boynuzlu bir taştır. Orta Çağ minyatürlerinde Oğuz Kağan ve oğulları boynuzlu olarak tasvir edilir. Campbell'e göre, boğa, kutsal ay boğası olarak bilinir. Boynuzları ayın alegorisidir ve Tanrı'nın sembolüdür. Ayhan. Oğuz Kağan'ın oğludur ve onbunu kartaldır. Türklerde kartal sürekli olarak hükümdarlık onbunu olmuştur. Altay Türklerine göre, Aykata göğün 6. katında oturur ve ay ile sembolize edilir. Dahan. Oğuz'un oğullarından olan Dahan'ın onbunu 3 kuştur. Gökhan. Oğuz'un oğullarından biridir ve onbunu Sungur'dur. Türklerde kartal hükümdarlık sembolü olurken, Sungur, sıklıkla Tigin unvanlarında kullanılır. Kaşgar'ın büyük bir yırtıcı kuş olarak tanımladığı Sungur, maviye çalan beyaz kuşlar arasındadır. Paleokçin'de su kuşlarını avlamakta kullanılan Sungur'un, deniz mavisi türünden olduğunu söyler. Moğollar aynı kuşa, mavi yırtıcı kuş derler. Günhan. Oğuz'un oğullarındandır ve onbunu Şahin'dir. Günhan Oğuz'un göksel eşinden olan en büyük oğludur. Oğuz Kağan sembolik olarak bulduğu altın yayı Günhan, Ayhan ve Yıldızhan arasında pay eder ve kendisinden sonra hakanlık tahtını Günhan'a bırakır. Günhan kendisi için altın bir çadır kurdurur ve kendi yönü olan sağ tarafa 40 kulaç yüksekliğinde bir direk ve onun tepesine de altın bir tavuk oturtur. Velyot'a göre Günhan, güneşi karşılar ve güneş hanı anlamına gelir. Altın hakanlara ait bir semboldür ve güneş altının alegorisidir. Yıldız Han. Oğuz'un oğullarındandır ve onbunu Tavşancıl'dır. Türklerde yıldız bilgisi çok önemlidir. Geceleri zamanı öğrenmek için yıldız bilgisi tek yol ve çaredir. Türklerin göğün ilk ve ana yıldızları olarak gördükleri gezegenler ilk tanrısal arketiplerdir. Yaratılışın başlangıcı ve temelidir. Hübey Hatun. Altay Türklerine göre, ağaç, ulu ananın yaşadığı ve kahramanlara, memesinden süt verdiği yerdir.
Yakut Türklerine göre doğum tanrıçası Kübeye Hatun'du ve ağacın içindeydi. Kökünden hayat suyu akıyordu. Ersogotoh destanında mitolojik bir ağaç tasviri şöyledir. Yarı beline kadar çıplak, alt tarafı ağaç kökleri gibi, orta yaşlı ciddi bakışlı bir kadın kabaran göğüslerinden süt verir. Mitlerde çoğunlukla ağaç, ışık temasıyla ilişkilendirilir. Şaman dualarında ağaç, altın yapraklı, 70 yapraklı mübarek kayın olarak anılır. Kübey Hatun yani doğum tanrıçası da bu kayın ağacının içinde yaşar. Semrük Bürküt. Yakutlar çift başlı kartala, öksökökuşu derler. Türkçe bürküt kartal demektir. Bakır tırnaklıdır, sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplar. Ona gökkuşu da denir. Büyük kartallar için bürküt kelimesi kullanılır. Çift başlı kartallar, gök direklerinin veya kayın ağacının tepesinde tasvir edilir ve Tanrı Ülge'nin sembolüdür. Çift başlı öksökö kuşu gökten yıldırım indirir. Başkurt efsanesinde Semrük adındaki kuş iki başlı kartaldır. Bu başlardan biri insan başı olarak da düşünülür. Türk mitolojisinde ay ve güneşi pençeleriyle tutan doğanlar görülür. Tuğlar bir bozdoğan ile birlikte gökten düşmüştür. Tanrı'ya açılan göğün kapısını çift başlı bir kartal bekler ve Tanrı'nın sembolüdür. Bu kartallar gökten yıldırım indirir. Türk mitolojisinde çift başlı kartallar ve gün ve ay simgeleri yin ve yang sembolüdür. Çinlilerin yin-yang sembolü olarak tasvir ettikleri kozmos ve kozmosun dönüşünü Türkler karşılıklı iki hayvan ya da kartal koymak suretiyle ifade etmişlerdir. Bu sembolik hayvanların döndükleri merkez, yer ve göğün ortasıdır. Türklerin yaruk kararık ilkesini, göğü anlatan, yuvarlak plakalara sarılmış siyah ve beyaz kartallar temsil eder. Kartal Ana. Yakut Türklerinin inanışlarına göre şamanlar, yeryüzüne Kartal Ana tarafından getirilmişlerdir. Ertöştük destanında da kartal dişi olarak görünür. Kartal Yakutlara göre güneşin sembolüdür. Yakutlar analarının bir kartaldan geldiğine inanırlar. Bundan dolayı kartal, güneş kuşu olarak da nitelendirilir. Kendi küllerinden doğan anka kuşu daha genç olarak dünyaya gelir. Bu nedenle yeniden doğuşu, ebedi hayatı, ölümsüzlüğü ve güneşin doğuşunu simgeler. Çin mitolojisinde de ateşi, sıcaklığı, hasat mevsimini ve güneşi sembolize eder. Asena. Oğuz Kağan'a yol gösteren ve liderlik yapan kurt erkektir. Türeyiş destanındaki kurt ise dişi olarak gösterilmiştir. Göktürklerin kurttan türeyişi ile ilgili destan, Bahattin Ögel'in Türk Mitolojisi adlı eserinde şu şekildedir. Göktürkler eski Hunların soylarından gelirler ve onların bir koludurlar. Kendileri ise Aşina, Aşihna adlı bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak ayrı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin adını taşıtan bir ülke tarafından mağlup edildiler. Mağlubiyetten sonra Göktürkler soyca yok edildiler. Tamamen öldürülen Göktürkler içinde yalnızca 10 yaşında bir çocuk sağ kalır. Lin memleketinin askerleri çocuğun çok küçük olduğunu görünce onu acırlar ve öldürmezler. Çocuğun el ve ayaklarını keserek bir bataklığa bırakırlar. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peyda olur ve çocuğu besler. Bir süre sonra kurt hamile kalır ve bir mağaranın içinde 10 çocuk doğurur. Zamanla bu 10 çocuk büyür ve evlenir. Zamanla her birinden bir soy türer. Göktürk Devleti'nin kurucularının geldikleri Aşina ailesi de bu 10 boydan biridir. Alp Ertunga. Tunga, Kaşgarlı Mahmut'a göre leopar veya kaplan cinsinden bir hayvandır. Orta Asya kaplanları Türklerin Bars dedikleri, Pars cinsinden hayvanlardır. Hun pazırık kurganında çok rastlanan bir figürdür.
Rock'a göre, ismi genelde kahraman erkek kaplan şeklinde algılanmaktadır ama ona göre Tunga Sibirya panteridir. Budist metinlerde uzun saçlı Tonga tabirlerine rastlanması, uzun saçın alplik simgesi olmasını anımsatır. Uygur döneminde Alp Tonga'nın ve başka Türk beylerinin adı ve unvanı olarak yırtıcı hayvanların isimleri kullanılırdı ve Alpler yırtıcı hayvan postu giymiş olarak resmedilirdi. Kaplan postu savaşa giden Alpler tarafından zırh yerine giyilirdi ve savaş sembolüydü. Adagan. Adagan, Türk ve Altay mitolojisinde dağ tanrısı olarak bilinmektedir. Atagan Han veya Adahan Han olarak da anılan Adagan, dağlarda yaşayan varlıkları korur. Dağlardaki canlılara zarar verenlere çok sinirlenir. Korunduğu varlıkları kıskandığına dair bir rivayet vardır. Akboğa. Akboğa, tıp tanrısı olarak da bilinir. Eski Türk geleneğinde sağlık ve şifa tanrısıdır. Beyaz bir yılanı vardır. Aitoyon. Aitoyon, dünya ağacının tepesinde tüneyen, bir kartal olarak anlatılan yakut ışık tanrısıdır. Şalık Han. Şalık Han, Türk ve Altay mitolojisinde av tanrısı olarak geçmektedir. Şalık Han veya Salık Han olarak da bilinmektedir. İlk yaratıldığında ormanlarda avlanan bir insandır. Haddinden fazla güçlü olan ve cüssesi büyük boyun eğmez biridir. Kendini beğenmişliği yüzünden kendine güveni de tamdır. Bir gün yer altına inerek Erlik'in sarayının kapılarını kırmıştır. Buna sinirlenen Erlik onu okuyla ayağından ve dilinden yaralamış, böylece peltek ve topal bir ruha dönüşüp göğe uçmuş. İnehsit. Altay şamanizmde doğum tanrıçasıdır. İnehsit Hanım ya da İehsit Hatun olarak da bilinmektedir. Güçlü güçleri ile doğum yapan varlıklara yardım etmesi ile bilinir. Bir şaman doğarken gülerek hayata başlar. Gülerek hayata başlaması bolluk ve tok gözlülük anlamına geldiği için önemlidir. Kovak. Kovak, gökyüzünün tanrısıdır. Her gün yeni bir güneş çıkmasına sebep olan Kovak, yelbegen tamamen karanlığa neden olmak için onu avlamaya çalışır. İnsan ve hayvanlara süt vermesi ile bilinmesinin yanı sıra, Yakutlara göre bu gökana, herkesin eşini bularak onları birleştirir. Yeni evlileri de korumaktadır. Uren. Uren, hasat tanrıçasıdır. Ürünlerin bereketli olmasına destek olan Uren, hasat mevsiminde ekinlerin harman edilmesinde çiftçilere kolaylık ve güç verir. Zarlık. Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde yargı tanrıçası olarak anılan Zarlık, Yarlık Hanım olarak da bilinir ve yargıçları korur. Zarlık Hanım 17 Büyük Gökyüzü Mahkemesi'nin en başında yer alır. Türk-Moğol kültüründe adalet ve yargı çok önemli bir konumdadır. Adaletli davranmayan yöneticilere lanet edilmektedir. Lanet edilen bu yöneticilerin başlarına en kötü felaketlerin geldiğine dair bir inanış mevcuttur. Sada. Sada, rüzgar tanrısıdır. Rüzgarlar ve fırtınalar Zada'nın emrindedir. Sada, 13 rüzgarın kesiştiği yerde yaşamını sürdürür. Rüzgarların üzerine binip yolculuklar yapar, böylece istediği yere bir anda ulaşır. Şahin kanatları olan kahverengi bir atı vardır. Şahin kanatlı atı ile beraber rüzgarları sürer. Ukulan. Ukulan, Türk, Altay ve Yakut mitolojilerinde su tanrısı olarak bilinen Ukulan Han suyun temizliğini ve balıkları koruması ile bilinir. Balıklarla ilgilenen Ukulan'dan balık tutmadan önce izin istenir ve balık avının uğurlu geçmesi için dilek dilenir. Suyun kirlenmesine ve göllerin kurumasına neden olanlara kızar ve kızdığı bu kimseleri ise cezalandırır. Zıhan. Türk ve Altay mitolojisinde hayvan tanrısı olarak bilinen Izıhan, Itıhan olarak da anılmaktadır. Hayvanları ve hayvanlar arasında özellikle atları koruyan tanrıdır.
Bu tanrı dağların zirvesinde yaşar. Evet. Arkadaşlar, şimdi de Türk mitolojisinde yaratıkları inceleyelim. Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların yanında yaratıkları da önemlidir. Halk hikayesi olarak geçmişten günümüze gelen yaratıklar. Ebede. Türk mitolojisinde ormanın ruhu olan Ebede, Tatar mitolojisinde yaşlı bir kadına benzeyen bir ruhtur. Al karısı. Bazı edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü, kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise, dünyadaki en güzel kadından 1000 kat daha güzel olduğu anlatılır. Kazaklarda cadı kadın, küpe giren karı anlamında kullanılır. Baş albastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. Luana, yani ana tanrıça arketipinin olumsuz türevidir. Kazak metinlerinde alnında tek gözü olan, iğrenç görünüşlü bir mahluk olarak tasvir edilir. Albastı, al karısı, genellikle kırmızı siyah uzun elbise giyer. En çok sevdiği şey atların yelesini örmektir. Onu yakalamak için elbisesinin yakasına bir iğne saplamak gerekir. Loğusalara musallat olan bu kötü ruh, al karısı, albastı, albis, almis adlarıyla da anılır. Albastı iki surette görülür. Sarı albastı ve kara albastı. Sarı albastı sarışın bir kadın suretindedir. Bazen keçi ve tilki suretine de girer. Kara albastı daha ağırbaşlı, ciddi, sarı albastı hoppa ve şarlatandır. Arçura. Arçura orman canavarıdır. Genelde bir erkek olarak görülen bu canavar, büyüklüğünü bir çimde yapabilir, uzun bir ağaçta yapabilir. Tepegöz. Tepegöz Kaf Dağı'nda yaşar, çoban ve peri kızının evliliğinden doğar. Annesi dişi bir alageyiktir. Tepegöz su üzerinde yüzen, başı gözü belirsiz bir ciğere benzetilir. Tepegöz bazen dişi bazen erkektir. Tepegöz tek gözlüdür. Tepegöz'ün parmağındaki yüzüğü annesi takmıştır. Altay Türk destanlarında devlere yelbegen denir. Yelbegen insan biçiminde, çok büyük, 3, 7 veya 12 başlı, siyah ve sarı renklidir. Güneş ve ay tutulması devlerin yemesi olarak tanımlanır. Türk destanlarında devler atların düşmandır. Demir yelbegen karaçam boylu, kara atlı ve çokmarlıdır. Çokmar hayvan başlı sopa veya gürzasa sopa, büyük kulaklı devler ise yer altındadır. Dev anası denen dişi devler de vardı. Alt dudağı yerde, üst dudağı gökte olan devler Anadolu Türk masallarında sık kullanılan bir motiftir. Gulyabani. Devasa boyu, uzun sakalları ve asalı olan Gulyabani'yi hepimiz Süt Kardeşler filmiyle tanımış olsak da, Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır. Gulyabani'nin ayakları ters, vücudu kıllı ve kötü kokuludur. Gökkurt. Gökkurt ve akgeyik gökte doğmuşlardır. Kurt sürülerini idare eden kurtlara gökkurt, geyik sürülerini idare eden geyiklere gökgeyik denir. Bazı Türk halkları, soylarının, kurttan bazıları geyikten türediğini kabul eder. Cengiz Han'ın ilk ataları gökkurt ve dişi bir geyiktir. Gökkurt Türk mitlerinde özel bir yere sahiptir, öyle ki Türkler kendilerine, Göksel Türkler anlamına gelen Köktürk adını vermişlerdir. Hınkır Munkır. Göbeği yarık olan Hınkır Munkır bu yarıkta çocuğunu taşır. Halk hikayelerinde kötülüğü ile bilinen yaratıktır. Yakaladığı insanları önce boğup ardından yiyen bir canavardır. İnsana benzerliği ile dikkat çeker. Merküt. Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde efsanevi kartal olarak bilinen Merküt, devasa bir kuş şeklinde olabilirken bazen de tanrı veya tanrıça olarak görünür. Altay efsanelerinde gök yolculuğuna çıkan Kam'ın ruhuna, ilk 3 gökkatı boyunca kılavuzluk eden dev dişi gökkuş olarak geçer. İtibarak.
İtibarak ya da İtbarak ismiyle anılan eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, kuzeybatısında yaşayan köpek başlı insana benzer yaratıklara itibarak denir. Efsanelere ilk defa çok tüylü köpek manasında kullanılmıştır. Oğuz Kağan destanlarına göre, İtbarakların yurdu, kuzeyobatıya doğru uzanan karanlık ülkedeydi. Oğuz Han, İtbaraklara karşı bir akın yapmış, fakat yenik ayrılıp, dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalması ile ilgili bir efsane vardır. Hırtık. Bedeninin üst kısmının insan, alt kısmının hayvan şeklinde olduğuna dair bir inanış vardır. Hırtıkın bedeni tüylerle kaplı, ayakları ters kötücül cin ve yaratıktır. Karanlıkta ortaya çıkan hırtıktan korunmanın tek yolu ateş yakmaktır. Hırtık birinin kılığına girerek, kılığına girdiği kimselerin çevresinden birilerini ormana ya da akarsuya götürür ve ölümlerine sebep olur. Sigun geyik. Radloff, boynuzları iki kürekli sığın geyiği Altay Türklerinin uluduklarını ifade eder. Teleüt Türklerinde her şamanın bir ruhu vardır. Bua, bur, pur gibi çeşitli sözcüklerle ifade edilir ve geyik anlamında da kullanılır. Geyik boynuzları şamanların önemli sembollerindendir. Türklere Ergenekon'a girişte, Hunlara batıya göçlerinde dişi bir geyik yol gösterir. Orta Asya sanatında, yarı insan yarı geyik halinde gösterilmiş tasvirler vardır. Mitlerde 9 boynuzlu ya da budaklı sigun geyikler de görülür. Evet arkadaşlar, böylelikle konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz.